Merhaba, hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en büyük, en kanlı ve en karmaşık sorusunu masaya yatırıyoruz. Özgürlük. Sahi, nedir özgürlük? Sabah uyandığınızda kapınızın polis tarafından kırılmayacağını bilmek mi? Kazandığınız paranın keyfi bir vergiyle elinizden alınmayacağı garantisi mi? Yoksa sokakta yürürken bir çete tarafından öldürülmeme lüksü mü? Çoğumuz özgürlüğün doğal bir hak olduğunu düşünürüz. Sanki doğduğumuzda bize verilen bir hediye. Ama tarih bize tam tersini söylüyor. Tarih bize özgürlüğün bir istisna olduğunu, insanlık serüveninin büyük kısmının ya kanlı bir kaosla ya da demir yumruklu tiranlarla geçtiğini fısıldıyor. Peki, neden bazı toplumlar refah ve özgürlük içinde yaşarken hemen sınır komşusu olan ülkeler korku ve yoksulluk içinde kıvranıyor? Bu bir coğrafya kaderi mi, kültürel bir miras mı, yoksa tamamen bir mühendislik hatası mı? Kitap Kısa Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün dünyayı algılama şeklinizi kökten değiştirecek bir başyapıtı. Nobel ödüllü gururumuz Daron Acemoğlu ve onun uzun yıllardır birlikte çalıştığı yol arkadaşı, siyaset bilimcisi James Robinson'ın kaleme aldığı Dar Koridor, Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği kitabını inceliyoruz. Orijinal adı Narrow Corridor olan bu eser 2019 yılında yayımlandı ve Türkiye'de 2020 yılında Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ama bu kitap sadece bir ekonomi veya siyaset kitabı değil dostlar. Bu kitap Sümer tabletlerinden antik Yunan meclislerine, Afrika kabilelerinden Silikon Vadisi'ne uzanan devasa bir tarih yolculuğu. Hikayemiz bundan binlerce yıl önce medeniyetin beşiği Mezopotamya'da Uruk şehrinde başlıyor. Tarihin bilinen ilk destanlarından biri olan Gılgamış Destanı bize aslında siyaset biliminin ilk ve en büyük problemini anlatır. Kral Gılgamış güçlüdür, ihtişamlıdır. Şehri düşmanlardan korur, görkemli surlar inşa eder, ticareti canlandırır. Ama bir sorun vardır. Gılgamış aynı zamanda bir zorbadır. Halkının oğullarını zorla askere alır, kızlarına el koyar, keyfi kararlar verir. Uruk halkı Gılgamış'ın gücü sayesinde dış düşmanlardan korunur ama bizzat Gılgamış'ın zulmü altında da ezilir. Halk tanrılara yalvarır. Bizi bu kraldan kurtarın ama bizi koruyacak gücü de yok etmeyin. İşte Acemoğlu ve Robinson buna Gılgamış sorunu diyor. Devlet dediğimiz mekanizma muazzam bir güce sahip olmalıdır. Ama bu gücü eline alan mekanizma namluyu bize doğrultursa ne yapacağız? Yüzyıllar sonra 17. yüzyıl İngiltere'sinde Thomas Hobbes adında bir filozof çıktı ve meşhur eseri Leviathan'da şöyle dedi: devletin olmadığı yerde insan insanın kurdudur. Hayat yalnızlığın, yoksulluğun, kötülüğün ve vahşiliğin birleşimidir ve kısadır. Hobbes'a göre bu kaostan kaçmanın tek yolu insanların tüm haklarını mutlak bir güce, devasa bir deniz canavarına yani bir Leviathan'a devretmesidir. Hobbes özgürlüğünüzden vazgeçin, karşılığında size güvenlik vereyim diyen bir devleti savunuyordu. Acemoğlu ve Robinson ise burada devreye giriyor ve diyor ki Hobbes haklıydı ama eksikti. Evet, devletsizlik bir kaostur ama tek çözüm despot bir devletin kucağına oturmak değildir. Yazarlar bize üçüncü bir yolun, çok daha zor ama çok daha kıymetli bir yolun varlığından bahsediyor. Ancak o yola girmeden önce insanlığın sıkışıp kaldığı iki kötü senaryoyu, yani iki farklı Leviathan türünü çok iyi anlamamız gerekiyor. İlk durağımız devletin olmadığı yerler. Birçok insan devletin olmadığı yerde tam bir özgürlük olacağına inanır. Anarşist bir ütopya gibi. Polis yok, vergi yok, asker yok. O zaman özgürüz, öyle mi? Acemoğlu ve Robinson bizi Afrika'nın derinliklerine, Nijerya'daki Tiv halkının yanına götürüyor. Tiv halkı yüzyıllar boyunca herhangi bir merkezi otorite, bir şef ya da kral olmadan yaşamıştır. Hobbes'a göre buranın kan gölüne dönmesi gerekirdi ama dönmemiştir. Peki Tiv halkı özgür müydü? Yazarların muazzam bir tespiti burada karşımıza çıkıyor. Normlar kafesi. Tiv toplumunda kimsenin diğerinden daha güçlü olmaması için inanılmaz karmaşık boğucu gelenekler yani normlar geliştirilmiştir. Eğer bir kişi çok çalışır, tarlasından daha çok ürün alır ve zenginleşmeye başlarsa toplum onu büyücülükle suçlar. Çünkü Tiv inancına göre birinin başarısı ancak diğerlerinin ruhundan çalmasıyla yani yamyamlıkla mümkündür.
Düşünebiliyor musunuz? Yeteneklisiniz, zekisiniz, bir şeyler üretmek istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Çünkü başınızı kaldırdığınız anda toplumun normları tepenize biniyor. Bu yüzden teknoloji gelişmiyor, üretim artmıyor, refah gelmiyor. Burada devletin baskısı yok, doğru. Ama burada toplumun kendi kendine yarattığı görünmez parmaklıkları olan bir hapishane var. Yazarlar buna yok olan Leviathan diyor. Devlet yoksa çatışmayı önlemek için toplumlar kendilerini katı kurallara hapseder. Kan davası güderler. Gözün üzerinde kaşın var diyeni dışlarlar. Yani devletin yokluğu özgürlük getirmez. Aksine güvensizlik ve korku dolu bir durgunluk getirir. Tarih boyunca insanların çoğu işte bu kafesin içinde Leviathan'ın yokluğunda yaşamıştır. Peki diğer uç, Hobbes'un hayalini kurduğu o mutlak güç. Şimdi rotamızı antik Çin'e çevirelim. Milattan önce 4. yüzyıl. Savaşan krallıklar dönemi, kaos, kan ve gözyaşı. İşte bu ortamda Lord Shank adında bir devlet adamı çıkıyor ve Çin devlet geleneğinin temellerini atıyor. Felsefesi basit ama ürkütücü. Halk zayıf olursa devlet güçlü olur. Devlet güçlü olursa halk zayıf olur. Lord Shank'ın kurduğu sistemde devlet toplumun her hücresine sızar. Nerede oturacağınızdan ne yiyeceğinize, kiminle evleneceğinizden ne düşüneceğinize kadar her şeye karışır. Bunun karşılığında size ne verir? Düzen, istikrar, ekonomik büyüme. Yazarlar buna despotik Leviathan diyor. Bu Leviathan toplumun üzerine süzülen bir ilah gibidir. Toplumun devleti denetlemek, eleştirmek veya değiştirmek gibi bir gücü yoktur. Devlet yap der, yapılır. Bugün modern Çin'in ekonomik başarısı kafanızı karıştırmasın. Acemoğlu Çin'in büyümesini takdir etmekle birlikte bunun despotik büyüme olduğunu vurgular. Despotik Leviathan altında yollar yapılır, köprüler inşa edilir, teknoloji devletin izin verdiği sürece gelişebilir. Ancak insanların sesi yoktur, özgürlük yoktur ve en önemlisi devlet hata yaptığında onu durduracak bir fren mekanizması yoktur. Çin İmparatorluğu'nun tarihi boyunca devasa yükselişlerin ardından gelen korkunç çöküşler ve kıtlıklar hep bundan dolayıdır. Çünkü despotik Leviathan'ın kulağı sağırdır. Halkının çığlığını duymaz. Sadece kendi gücünü duyar. Demek ki ne yok olan Leviathan yani anarşi ve normlar kafesi ne de despotik Leviathan yani mutlak itaat bize özgürlüğü vermiyor. O halde özgürlük nerede saklı? İşte kitabın ismini aldığı o muazzam kavrama geliyoruz. Dar koridor. Özgürlük dostlarım ne devletin yokluğunda ne de devletin hakimiyetindedir. Özgürlük bu iki durumun birbirine denk olduğu, birbirini sürekli itip kalkacağı o daracık alandadır. Yazarlar buna prangalanmış Leviathan diyor. Burada çok kritik bir ayrım var. Genellikle küçük devlet iyidir denir. Acemoğlu buna karşı çıkıyor. Özgürlük için zayıf bir devlete değil, güçlü ama prangalanmış bir devlete ihtiyacımız var. Devlet vergiyi toplayacak, adaleti sağlayacak, orduyu yönetecek kadar güçlü olmalı, yoksa kaos olur. Ama toplum da o devleti denetleyecek, sandıkta hesap soracak, meydanlarda protesto edecek, mahkemelerde yargılayacak kadar güçlü olmalı. İşte bu dengeye dar koridor diyoruz. Bu koridor bir bina, bir yapı, sabit bir yer değildir. Burası hareketli, tehlikeli ve gürültülü bir yerdir. Çünkü devlet sürekli güçlenmek ve yoldan çıkmak ister. Toplum ise sürekli devleti dizginlemek ister. Bu bitmek bilmeyen bir yarıştır. Yazarlar bu durumu anlatmak için Alice Harikalar Diyarında kitabındaki Kızıl Kraliçe karakterine atıfta bulunuyor. Kızıl Kraliçe Alice'e şöyle der: "Burada olduğun yerde kalabilmek için bile olanca gücünle koşman gerekir." Bu ne demek? Şu demek: devlet, karmaşıklaşan dünyada pandemi, terör, ekonomik krizler gibi sorunları çözmek için sürekli yeni yetkiler ister. Sürekli güçlenir ve koşar. Eğer toplum olduğu yerde durursa devlet arayı açar ve koridordan çıkıp despotizme kayarız. Toplumun da devletle aynı hızda koşması, sivil toplumunu güçlendirmesi, medya özgürlüğünü arttırması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İskandinav ülkeleri gibi örnekler yüzyıllardır bu koridorun içinde kalmayı başarmışlardır. Ama bu bir huzur ortamı değildir. Aksine sürekli bir mücadele ortamıdır. Protestolar, siyasi krizler ve tartışmalar. Bunlar sistemin bozuk olduğunu değil, tam tersine Kızıl Kraliçe etkisinin çalıştığını gösterir. Sessizlik genellikle despotizmin alametidir. Gürültü ise özgürlüğün sesidir.
Şimdiye kadar teorik çerçeveyi çizdik ve öğrendik ki özgürlük durağan bir durum değil. Dar koridorun içinde sürekli koşmayı gerektiren bir dengedir. İnsanlık tarihinin en büyük açmazını konuştuk. Devletin olmadığı yerde kabile geleneklerinin yani normlar kafesinin altında, devletin çok güçlü olduğu yerde ise despotizmin altında ezildiğimizi gördük. Ve özgürlüğün sadece ve sadece devlet ile toplumun birbirine diş geçirdiği, birbirini sürekli dengelediği o dar koridorda mümkün olduğunu anladık. Birçoğumuz demokrasinin Atina'da doğduğunu biliriz ama nasıl doğduğunu genellikle atlarız. Sanki Atinalılar bir sabah uyanıp hadi demokrasi yapalım demiş gibi düşünürüz. Oysa gerçek çok daha kanlı ve gergindir. Milattan önce 6. yüzyılda Atina sokaklarına gidelim. Şehir bir barut fıçısı gibiydi. Bir tarafta zengin toprak sahipleri yani elitler, diğer tarafta borçlar yüzünden köleleştirilen, ezilen halk vardı. Tansiyon o kadar yüksekti ki iç savaş kaçınılmaz görünüyordu. Ya elitler halkı tamamen ezecek ve despotik Leviathan kuracaktı ya da halk elitleri katledip şehri yakacak ve anarşiye dönecekti. Yani yok olan Leviathan'a döneceklerdi. Ama Atinalılar tarihin akışını değiştirecek bir hamle yaptılar. Ne kralı seçtiler ne de kaosu. Salon adında bir adamı arabulucu olarak yetkilendirdiler. Salonun yaptığı şey ise tam olarak dar koridorun kapısını açmaktı. Salon ne yaptı? 1. Halkın prangalarını çözdü. Borç köleliğini yasakladı. Artık kimse borcu yüzünden bir başkasının malı olamazdı. 2. Elitlere pranga vurdu. Zenginlerin siyasi gücünü sınırladı. Meclisler kurdu ve sıradan vatandaşın yönetime katılmasını sağladı. 3. Devleti yok etmedi. Devletin gücünü korudu. Yasaların uygulanmasını sağladı ama o yasaları halkın denetimine açtı. Acemoğlu ve Robinson, Salon'un bu hamlesini prangalanmış Leviathan'ın doğuşu olarak tanımlar. Salon, devleti bir canavar olmaktan çıkarıp toplumun hizmetinde bir araca dönüştürdü. Atina bu sayede yüzyıllarca sürecek bir refah ve felsefe patlaması yaşadı. Platonlar, Aristotelesler bu koridorun havasını soluyarak yetiştiler. Ancak ders şuydu: salon elitleri yok etmedi. Halkı da başıboş bırakmadı. İkisini birbirine mecbur bıraktı. İşte koridorun sırrı budur. Çatışmayı yok etmek değil, çatışmayı kurumsallaştırmaktır. Şimdi zaman makinesini ileri saralım ve günümüze Latin Amerika'ya gidelim. Arjantin, Kolombiya ve Peru'ya baktığımızda ne görürsünüz? Bir anayasa, bir başkan, bir parlamento, polis teşkilatı, mahkemeler. Dışarıdan bakınca her şey batılı bir devlet gibi görünür. Ama Acemoğlu bu ülkelere çok ilginç bir isim takıyor. Kağıttan Leviathanlar. Neden kağıttan? Çünkü bu devletler sadece kağıt üzerinde güçlüdür. Kolombiya örneğini ele alalım. Başkent Bogota'da devlet vardır. Vergi toplar, trafik cezası yazar. Ama başkentten çıkıp kırsala, ormanlık alanlara gittiğinizde devlet buharlaşır. Orada kuralları devlet değil, silahlı gerillalar, uyuşturucu kartelleri ve yerel ağlar koyar. Kağıttan Leviathan'ın en büyük sorunu beceriksizliğidir. Bu devletler halkı baskılamak için polisini kullanabilir, despotik refleksler gösterir. Ama halka hizmet götürmek, adil yargı sağlamak veya ekonomiyi düzenlemek konusunda acizdirler. Toplum devlete güvenmez, vergi vermek istemez. Nereye gidiyor bu paralar der. Devlet vergi toplayamadığı için hizmet götüremez. Hizmet götüremediği için toplum daha da uzaklaşır. Bu bir kısır döngüdür. Arjantin'de ekonominin 10 yıllardır düzelememesinin sebebi kötü iktisatçılar değildir. Sebep devlet ve toplum arasında koridora girecek o güven sözleşmesinin bir türlü imzalanamamasıdır. Bu ülkeler koridorun ne içindedir ne de tam dışındadır. Koridorun kapısında sürekli tökezleyen, bazen despotlaşan, bazen acizleşen, potansiyelini asla gerçekleştiremeyen yapılardır. Orta Doğu üzerinde düşünürken bu kağıttan Leviathan kavramını aklınızın bir köşesinde tutmanızı öneririm. Kurumların tabelası var mı? Var. Peki işleri topluma hizmet edecek kapasiteyle dolu mu yoksa sadece kağıt üzerinde mi varlar? Peki bir ülke koridora girerse orada sonsuza kadar kalır mı? Hayır. Koridorun zemini kaygandır ve düşüş bazen çok hızlı olur. Tarihin en trajik örneği kuşkusuz Weimar Cumhuriyeti Almanya'sıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da kurulan Weimar Cumhuriyeti, kağıt üzerinde dünyanın en demokratik anayasalarından birine sahipti. Prangalanmış bir Leviathan olma yolundaydılar. Güçlü sendikalar, güçlü sanayi, eğitimli bir toplum, her şey vardı.
Ama sonra ne oldu? Ekonomik kriz yani büyük buhran ve hiperenflasyon toplumu vurduğunda Kızıl Kraliçenin dengesi bozuldu. Toplumun farklı kesimleri, komünistler ve milliyetçiler birbirini düşman olarak görmeye başladı. Devlet bu krizi yönetebilecek kapasiteyi gösteremedi. İşte tam bu noktada toplumun bir kısmı yani Naziler bize özgürlük değil düzen lazım diyerek sahneye çıktı. Hitler'in vaadi basitti. Bu karmaşayı yani anarşi tehdidine bitireceğim ama karşılığında tüm yetkiyi bana vereceksiniz dedi. Acemoğlu ve Robinson burada tüyler ürpertici bir mekanizmayı anlatır. Sıfır toplamlı oyun. Almanya'da taraflar beraber kazanabiliriz inancını yitirdi. Ya biz kazanacağız ya da onlar bizi yok edecek korkusu hakim oldu. Bu korku koridorun duvarlarını yıktı. Alman toplumu kendi elleriyle Leviathan'ın prangalarını çözdü ve canavarı serbest bıraktı. Sonuç tarihin gördüğü en korkunç despotik Leviathan ve Holocaust oldu. Bu bize şunu öğretiyor. Demokrasi sadece kurumlarla değil, toplumun o kurumlar olan inancıyla ayakta durur. Kutuplaşma koridorun en büyük düşmanıdır. Eğer bir toplumda biz ve onlar ayrışımı keskinleşirse koridordan çıkış zilleri çalmaya başlamış demektir. Tarihten bugüne bakalım. 21. yüzyılın en büyük sorusu şudur. Hangi model kazanacak? Batı'nın prangalanmış Leviathan'ı mı? Yani demokrasi. Yoksa Doğu'nun despotik Leviathan'ı mı? Yani otoriter kapitalizm. Hangisi kazanacak? Çin son 40 yılda inanılmaz bir ekonomik mucize gerçekleştirdi. Yoksulluğu bitirdi, gökdelenler dikti. Yapay zekada liderliğe oynuyor ve bunu demokrasi olmadan sıkı bir devlet kontrolüyle yaptı. Birçok insan şunu soruyor, acaba özgürlük kalkınma için şart değil mi? Çin modeli daha mı iyi? Acemoğlu ve Robinson net bir şekilde hayır diyor ve uyarıyorlar. Bu bir illüzyon. Yazarlar Sovyetler Birliği örneğini hatırlatıyor. 1950'lerde Sovyetler çok hızlı büyüyordu. Uzaya ilk insanı gönderiyorlardı. Herkes geleceğin komünizmde olduğunu sanıyordu ama çöktü. Neden? Çünkü despotik Leviathanlar mevcut teknolojileri kopyalayıp üretimi arttırabilir ki buna yaygın büyüme denir. Ama inovasyon yapamazlar. Yaratıcılık korkunun olduğu yerde yeşermez. Çin bugün Batı teknolojisini kopyalayıp geliştiriyor olabilir. Ama yarının dünyasını şekillendirecek hiç bilinmeyen fikirler normlar kafesinin veya devlet sansürünün olduğu yerden çıkamaz. Ancak Batı'da masum değil. Amerika ve Avrupa'da eşitsizlik artıyor. İnsanlar sisteme güvenini kaybediyor. Batı'da toplum Kızıl Kraliçenin yarışında geride kalmaya başladı. Elitler ve teknoloji devleri, Google, Facebook gibi yeni güç odakları devletin ve toplumun üzerine çıkıyor. Eğer Batı kendi içindeki bu adaletsizliği çözemezse koridordan çıkabilir. Ve son olarak gelecek. Kitabın en korkutucu ama en uyarıcı kısmı burası. Teknoloji. Eskiden devletlerin bizi takip etmesi zordu. Bugün ise yüz tanıma sistemleri, yapay zeka algoritmaları, kredi kartı harcamalarımız, sosyal medya beğenilerimiz. Bunların hepsi toplandığında Leviathan tarihte hiç olmadığı kadar güçlü gözlere ve kulaklara sahip. Acemoğlu uyarıyor. Eğer devlet yani Leviathan teknolojiyi kullanarak ışık hızında koşmaya başlarsa toplum olarak bizler ona nasıl yetişeceğiz? Kızıl Kraliçe yarışını kaybetmek üzere miyiz? Çin'deki sosyal kredi sistemi bunun bir fragmanı. Kırmızı ışıkta geçersen puanın düşüyor. Puanın düşerse uçak bileti alamıyorsun. Devlet hayatın her anını denetliyor. Bu despotik Leviathan'ın zirvesidir. Bizim görevimiz toplum olarak bu yeni teknolojik güce karşı yeni prangalar icat etmektir. Veri gizliliği yasaları, algoritmik şeffaflık, dijital haklar. Bunlar teknik detaylar değil, özgürlüğümüzün yeni savaş cepheleridir. Özetle dostlarım, dar koridor bize şunu söylüyor, rahatlamayın. Demokrasiye geçtik bitti demeyin. Özgürlük bahçenizdeki nazlı bir çiçek gibidir. Her gün sulamazsanız, her gün yabani otlar yani despotizm ve anarşiyi temizlemezseniz o çiçek ölür. Devlet güçlü olmalı, evet, ama biz toplum olarak daha güçlü, daha uyanık ve daha örgütlü olmalıyız. Daron Acemoğlu ve James Robinson bu kitapla bize sadece geçmişi anlatmıyor, elimize bir pusula veriyor. Koridor dar, yol engebeli ve hava fırtınalı. Ama yürünecek insana yakışır tek yol da burası. Bu uzun soluklu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Dar Koridor kitabı her kütüphanede, her zihinde bulunması gereken bir hazine. Umarım bu özet o hazinenin kapağını biraz olsun aralamanıza yardımcı olmuştur. Bu kanal bilgiye giden en kısa yolunuz Kitap Kısa Yolu. Eğer bu videonun size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız
Lütfen aşağıdaki beğen butonuna basarak bize güç verin. Bu koridorda birlikte yürümek, yeni kitapları ve fikirleri keşfetmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir başyapıtta görüşmek üzere. Özgür kalın, koridorda kalın, hoşça kalın.